Merhaba. Videomuzun ikinci bölümüne geçelim. Birinci bölümde Factory.io programını kullanarak bir fabrika ortamı tasarlamış. Bir adet konveyör, bir adet start butonlu panoyu yerleştirmiştik. O halde hazırda bekletiyoruz. Şimdi PLC aşamasına geçeceğiz. TIA Portal programımızı çalıştırdık. V14 sürümü yüklü. Start menüsü karşımıza geldi. Open Existing Project daha önceden kaydettiğimiz projeleri açmak için kullanıyoruz. Create New Project yeni bir proje oluşturmak için kullanıyoruz. Migrate Project eski sürümlerde hazırlanmış projeyi güncel sürüme dönüştürmek için. Close Project projeyi kapatmak için. Welcome Tour kısa bir tanıtım turu. First Step ilk adım kısmı. Install Software yüklü yazılımlar. Help yine çevrimiçi siteden yardım alma. User Interface'den güç. Arayüz. Dili bizde Türkçe yok, özellikle öğrencilerime belirteyim. Türkçe dil desteği olsaydı kuracaktık. İngilizce dil desteği olduğu için onu kurduk. Diğer dilleri kurmadık. İlk aşamada Create New Project yapıyoruz. Projemize bir isim veriyoruz. İlk projem diyorum. Burada Create dediğimde benim için dosyaları hazırlayacaktır. Altyapıyı hazırlayacaktır ve benim donanım eklememi bekleyecektir. Donanımdan kasıt burada cihaz ekleme, yani PLC olabilir, panel olabilir, motor sürücü olabilir, Siemens ürünü, otomasyon ürünlerini kastediyor. Açılan menüde Configure Device diyorum. Device'ları, cihazları yapılandırma menüsüne gidiyorum. Show All Device kısmı boş çıkıyor. Add New Device'da cihaz eklemem gerekiyor. Controllers dediğimiz kısım PLC'ler listelendi. HMI kısmında paneller listelendi. PC sistemde SCADA sistemleri listelendi. İlk olarak PLC'den başlayacağımız için controller'lara gidelim. S7200 CPU seçelim. Herhangi bir CPU'yu seçebiliriz. Bu çalışmamızı simülatör üzerinden yapacağız. O yüzden 1214 CPU'yu seçtim. CPU numaraları 1211'den başlıyor. Büyüyerek gidiyor. Kapasiteleri, hızları ve fiyatları numarası büyüdükçe büyüyor. Burada da CPU'ya ait 3 farklı özellik var. Bakın her biri farklı bir CPU modeline ait 3 model var. Bunlar order number diye geçiyor ve sipariş numarası. Bunlarla satın alıyoruz, bu numaralarla. Bunun üzerine tıkladığımızda bakın özelliklerinin değiştiğini yanında görüyoruz. Dolayısıyla bu da fiyatı belirleyici bir özellik. Ya tabii ki özelliklerini de belirliyor fiyatı belirlerken. Örneğin 1211C daha uygun fiyatlı ve daha düşük özellikliyken 1214C daha yüksek fiyatlı ve daha fazla özellikli diyebiliriz, veya işte çalışma hafızası yüksek, desteklediği modül sayısı fazla vesaire gibi. Buradan özelliklerine bakabiliyoruz. Yetmiyorsa PDF'ine bakıyoruz. Şimdi bunu seçtikten sonra Add dediğimizde eğer Open Device View seçeneği işaretli değilse yine bu sayfada kalacağız ve yeni bir cihaz eklememiz için bizi bekleyecektir. Yapalım, bir de panel ekleyelim, görelim nasıl eklendiğini. Program çok büyük olduğu için TIA Portal biraz ağır çalışabiliyor. Özellikleri iyi olan bir makine istiyor. Özellikle SSD olmasını bekliyor. RAM'i yüksek, işlemcisi iyi ve SSD hard disk olan bir makinede daha iyi çalışıyor. Show All Device kısmına gittiğimizde PLC'mizin yüklendiğini görüyoruz. Bir de panel ilavesi yapalım projemize. Daha sonra sileceğim. Çünkü şu anki konumuz panel değil. Panelleri ilerleyen zamanlarda projemize ekleyip tabii ki kullanacağız. Panelde KP300 Basic panelini ekledim göstermek amacıyla, nasıl eklendiğini göstermek amacıyla. Şimdi bir de tanımsız CPU eklemeyi gösterelim. Yani kendisi bulacak şekilde. Sonra CPU'muzun üzerine diğer genişletme modüllerini, sinyal modüllerini eklemeyi de gösterelim. Şimdi buraya geldiğimizde Show All Device kısmında artık 2 tane cihazımız olduğunu görüyoruz. Eğer bunları birlikte çalıştıracaksam Network bölümünden birbiriyle irtibatlandıracağım. Daha sonraki dersin konusu. Şimdi üzerine gittim. Delete yaptım. Siliyorum HMI'yi, operatör paneli ve sadece PLC'm kaldı. Buradan proje görünümü sayfasına geçtiğimde tanıtmış olduğum PLC'min burada olduğunu görüyorum. Eğer PLC'mi orada yüklemeseydim bu sayfada da yükleme seçeneğim vardı. Buradan siliyorum PLC'mi veya silmiyorum. İkinci bir PLC ekliyorum. Add New Device seçeneğinden gittiğimde yine aynı menü karşıma geliyor. Controller'dan bu defa farklı bir işlem yapacağım. Dikkat edin. CPU'ya gidiyorum. Tanımsız CPU, Unspecified CPU, XXX numaralı CPU'yu seçtim. Add dediğimde tanımsız CPU olarak buraya ekleyecektir.
Bunu hangi durumda yapabilirim? PLC'nin üzerindeki kodlara bakmak istemediğimde veya uzak bir noktadaysa göremiyorsam buradan tanımsız olarak ekliyorum. Daha sonra Device and Networks görünümüne geçerek, menüsüne geçerek şuradan Device görünümü ve device'ımı seçiyorum. Unspecified CPU karşıma geliyor. Burada dedekt dediğim zaman bilgisayarımdan eğer PLC ağa bağlıysa bilgisayarım bu PLC ağ üzerinde buluyor. Bunun özelliklerini buraya yüklememi onayladığım anda yüklüyor bu özelliklerini. Böylece benim herhangi bir kodu seçmeme gerek kalmıyor. Yine buradan istersen katalog, sağ tarafta hardware katalog çıkıyor. Buradan da bunun üzerine yine sürükle bırak yöntemiyle cihazı alabiliyorum. Unspecified CPU'yu siliyorum ve donanımı eklemeye devam ediyorum. Şimdi gelelim yüklediğimiz CPU özelliklerini genişletmeye. Şunu da söyleyelim. Önündeki oka tıkladığımda altta açılan kısım menü, şu kısımlar bu PLC'ye ait kısımlar. Burada yapacağımız bir değişiklik bu PLC'yi etkileyecektir. Bir başka cihaz ekleseydik onun önünde de ok çıkacaktı. Onun altındaki seçenekler de ilgili cihazı etkileyecekti. Şimdi PLC'mize Device Network'e bir daha gideyim. Şurada Device görünümüne geleyim. Ve device'ımı seçeyim. İlgili device'ı gelsin PLC'm karşıma. Sağ taraftaki menünün değiştiğini göreceğiz. Aynı zamanda PLC'min sağında ve solunda boş rack'ların olduğunu göreceğiz. Buraya genişletme modülleri takabiliyoruz. Siemens PLC'lerde, S7200 PLC'lerde veya CPU'ya göre değişmekle birlikte sol tarafında 3 taneye kadar haberleşme modülüne genişletmesine izin veriyor. Sağ tarafına takılanlara ise sinyal modülü diyoruz. Giriş çıkış modülü. Burada da bizim CPU'muz 8 taneye kadar genişletme imkanı var. Üzerine takılana da sinyal board diyor. Bizim üzerine bunlar sırasıyla takalım. Gelelim üzerine takılana sinyal board diyorduk. Bir adet analog çıkış board takmak istediğimde, kart takmak istediğimde buradan getirip sürükle bırak yöntemiyle üzerine koyabildiğim gibi siliyorum. Direkt ilgili malzemeyi tıkladığımda kendiliğinden de üstüne geliyor. Buradan büyüterek gösterelim geldiğini. Şöyle yaklaşayım. Bakıyorum bir adet analog çıkış modülü. Analog output 1 SB1232'ymiş. Adresi de QW80'miş. Bu daha sonra programlama aşamasında bana gerekli olacak. Adres budur. Daha sonra zaten nereden bakabileceğimizi yine öğrenebileceğiz. Tekrar edeyim. Üzerine takılan sinyal board adını vermiştik. Sol tarafına ise modül takabiliyoruz. Genişletme modülleri. Mesela bir Profibus genişletme modülü takalım. Haberleşme imkanlarını arttırmak için bunları takıyoruz. Bir adet seri haberleşme takalım. Burada varsa mutlaka var. Sadece çok karmaşık olduğu için göremiyoruz. Evet. Şöyle communication uzaktan CP modülleri, TS modülleri, point noktadan noktaya haberleşme modülleri, tanımlama sistemleri, ID sistemler, üstte miydi? Industrial RS232 422 485 modüllerimizin burada olması lazım. İyi günümde değilim galiba. Buldum. Evet buradaymış. 232 modülü. Şöyle takıyorum, yine solunaydı biliyorsunuz. Bir adet de 485 modül takmak istediğim ya da GPRS modemi yine buraya takabiliyorum. Bunları takarken yine yanlarda kapakçıkları var. Çıkartıyoruz. Birbirine geçen soketleri var. Onları takmak suretiyle birleştiriyoruz. Haberleşme modülleri de bu şekilde. Bir de sinyal modülleri var. Onlar da giriş çıkış modülleri. Sağ tarafında taktıklarımız. Buradan dijital çıkış isteyelim. 16'lık dijital röleli çıkış taktım. Röleli çıkış 8'li röleli çıkış takmak istiyorum. Takıyorum. İşte başka ne olabilir? Input olabilir. Giriş 8'lik transistörlü giriş alıyorum, takıyorum. Bu şekilde giriş çıkışlarını arttırabiliyorum. Aynı zamanda şu sinyal board kısmına burada haberleşme boardları da var. Onu da takabiliyorum. 485 boardu var örneğin gördüğünüz gibi. Onun dışında
işte ihtiyacım olduğu kadar giriş çıkış sayısını arttırabiliyorum. Tabii ki desteklediği ölçüde bazı CPU'lar, örneğin 211 haberleşme sinyal modülü desteklemiyor. Satın alırken veya projemize uygun modülleri CPU seçerken buna da dikkat ediyoruz. Şimdi CPU'muzu tanıttık. Fazlalıklarını alalım üzerinden. Delete tuşuna basıyorum. Evet. Üzerindeki board'u da alayım. O da bana gerekli değil şu an. İlk projemiz olduğu için analog işlem yapmayacağız haliyle. Evet. Böylece CPU'muzu tek başına bıraktık. Şimdi geliyorum artık donanım tanıtmayı gösterdikten sonra donanım ayarlamayı, ilk programımızı yazmayı. İlk programımızı program bloğun içinde bulunan main kısmına yazıyoruz. Main OB1 kısmına. Bu OB1 organizasyon blok 1 anlamına geliyor. Ve PLC'miz çalıştırıldığı zaman, enerji verildiği zaman sürekli olarak döndürdüğü program, döngüye aldığı kısım bu kısım oluyor. Buraya koyacağımız programlar komutları icra etmiş oluyor. Şimdi ben bunu yeni bir program yazmadan önce Factorio.io programıyla çalıştıracağım için bir fonksiyon yüklemesi yapayım. Hazır bir program diğeriyle simülasyonla iletişim kuracak bir fonksiyon yüklemem gerekiyor. Yoksa öyle bir şey yapmayacak olsam, şu an uzaktan eğitim yapmıyor olsak, direkt PLC'ye, motorlara, butonlara, sensörlere takıyor olsam direkt buradan programlamaya başlayacaktım. Ama ben öyle yapmayacağım için gidiyorum, öncelikle programımı seçeyim şuradan. Göreceğiniz gibi şuraya bir fonksiyon gelecektir. Bunu kaydetmek istiyor musunuz diyor. Hayır diyorum. Doğru programı seçtiysek şimdi bizim ilgili fonksiyonumuzun geldiğini göreceğiz. Bir başka CPU, 1211 CPU görünüyor. Program bloğu tıklıyorum. Bakın burada main'de altta da zaten fonksiyon tanımlanmış. Fonksiyonları daha sonra işleyeceğiz gençler. Şu an çok temel düzeyde başlıyoruz. Şunu dikkate almayın. Bu sadece bizim Factorio programıyla haberleşmek için kullanacağımız fonksiyondur. İlk programımızı buraya yazacağız. Network 2 yazalım. Yoksa dediğim gibi Network 1'e yazacaktık. Sol tarafta proje ağacımız var. Bu şu şekilde şöyle kapatılabiliyor. Açılabiliyor. Genişliği ayarlanabiliyor. Yine sağ tarafta komutlarımız mevcut şu an. Tabii ki buradaki seçtiğimiz ekrana göre sağ taraftaki menü değişiyor. Yine onun da genişliğini şöyle açabiliyoruz. Daraltıp genişletebiliyoruz veya tamamen kapatıp tamamen açabiliyoruz. Altta da yine aynı şekilde bir penceremiz var. Orada da bize işte uyarılar, hatalar, errorlar vesaire gibi sonuçları göreceğiz. Orayı da kapatıp genişletebiliyoruz. Şimdi uzatmadan ilk programımıza geçelim. Programımızda bir tane start butonu vardı. Buradan normalde açık kontağı alacağım. Kısa yolu var burada. Ya da komut ağacım burada olduğu için bu normalde açık kontağım. Komut ağacında BitLogic Operations, BitLogic işlemlerinin altında. Bu benim start butonumu temsil edecek, girişimi temsil edecek. Bir de motorum için şuradan veya buradan aynısı bir çıkış rölesi alacağım. Bu da PLC'nin çıkışını temsil edecek. Çıkış rölemizi temsil edecek. Şurası enerji hattının, şurası da sıfır hattını temsil ediyor. Yani bir güç kaynağı bağlı gibi düşünecek olursak, güç kaynağının artı 24 voltu buraya bağlı, 0 voltu buraya bağlı. Yani eksi de buraya bağlı gibi düşüneceğiz. Kontağı kapatırsak bu hattan akım geçerek rölemiz enerjilenecek. Rölenin kontakların bağlı olduğu cihazda çalışacak gibi düşüneceğiz. Şu an bizim PLC'miz röleli olmayabilir ama transistörlüdür. Çıkış verecektir. Yani 24 volt DC çıkış verecektir. Biz de onunla röleyi, kontaktörü vesaire, solenoidi neyse ne bağlıysa onu süreceğiz. Projemizi hatırlarsanız start butonumuzu bakalım isterseniz tekrar hatırlayalım. Projemizde start butonumuz şurası. Şöyle şuradan da görebiliyoruz tekrar. I01'e start butonunu bağlamıştık. Q00'a da konveyör motorumuzu bağlamıştık. Dolayısıyla gidiyoruz buraya. I0.1 diyorum. Yani girişin 0. byte'ının 1. bitini butonu bağlıyorum. Adına da start ismini vereyim, belirteyim. Bu PLC'nin dikkate almayacağı bir bilgidir. Sadece kendimize, programcıya faydalı olabilecek bir tag'tir. Tag diyoruz biz bunlara. Etiket yani. Çıkış da Q0.0'a bağlıydı.
motorumuz. Ona da motor diyelim. Yine bize bilgi verecektir. Evet, yazamadım. Bir daha yapıyorum. Bilgisayarımda arka planda çok program çalışıyor. O yüzden biraz gecikme yaşıyoruz. Evet, şu an Start'a butonumu bağladım. Çıkışa da rölem bağlı. Motor ismini verdim etiketlerine. Eğer butonu kapatırsam enerji geçeceği, akım geçeceği için motorun enerjilenmesi lazım. Elimi çektiğimde butonda kontak açılacaktır. Motor da duracaktır. Senaryo böyle. Şimdi bunda hata var mı yok mu diye kontrol etmek istersem şurada compile butonum var. Compile'a bastığım anda benim CPU donanım yapılandırmamı ve yazılımımı kontrol ederek şu alt kısımda error ve uyarı warning hatalar ve uyarılar kısmında belirtecektir. Hatam yok, uyarı da yok, error da yok, warning de yok. Programı doğru yazmışız. Zaten hatalı yazma şansımız yok, bu kadar basit programı. Şimdi bunu yüklemem gerekiyor bir PLC'ye veya simülatöre. Fakat öncelikle simülatöre yükleyip yapacağım programı. Fakat simülatörü çalıştırmadım. İstersem şuradan Start Simulation dediğim anda simülatörü çalıştıracak ve zaten yükleyecektir. Yoksa download yapmam gerekecekti PLC'ye. Kısa yol tercih ediyorum. Direkt simülasyonu başlatıyorum ve arka planda simülatör çalışacaktır. Yani sahte PLC diyorum ben buna öğrencilerime anlatırken. Onu göreceğiz. Aynı zamanda bu yazdığımız programda simülatörü yüklemiş olacağız. Biraz bekleyebiliyoruz. Evet, geldi karşımıza. Şu an simülatörümüzün enerjisi açık. Fakat bakalım run'a geçmemiş. Hala yüklenmemiş. Çünkü unconfigured PLC diyor. Şimdi bizim donanımımız buna yüklenecek. Şu belirlemiş olduğumuz PLC'nin marka model numarası yüklenecek. Tanımlı hale gelecek. Aynı zamanda programımız da yüklenecek. Load dediğim zaman. Böylece burada görebileceğiz programımızın ismini ve PLC'nin modelini, yüklü modeli. Yani bildiğimiz PLC haline gelecek. Bakın geldi. 1211C yazdı. Finish diyeceğim. Evet, start'a alayım mı, run alayım mı diyor. Buradan işaretleyip finish dersem direkt run butonuna basılmış gibi olacak. Yoksa buradan basmam gerekecekti. Şu an run'a geçecek. Enerjili run'da program yüklü. Her şeyle CPU'm da hazır. Sanki CPU'm varmış gibi burada duruyor. Şimdi programın çalışmasını hiç Factory.io elimde yoksa test etmek istersem şuradan Monitoring On butonu var. Bu butona bastığımda PLC, yani TIA Portal'la PLC veya simülatör online durumuna geçiyor. Eş zamanlı izlemeyi açıyorum. Bu simülatör olabilir veya PLC olabilir. Fark etmez hangisiyle iletişim halindeysen. Monitoring On yaptım. Ekrandaki değişimi gözlemleyelim şimdi. Bakınız enerji hattım geldi. Fakat butondan geçemiyor. Butona basarsam buradan geçip motor enerjilenecek. Şimdi mouse'u sağ tık yapıyorum denemek amacıyla. Modify to 1 diyorum. Bakıyorum. Evet, motorum enerjilendi. Geri alıyorum. Modify 0 diyorum. Eski haline getiriyorum orijinal. Evet, butonum açık. Şu an bu kısmın çalıştığını gördüm. Ve Factory.io programına geçiyorum. Simülatörüm çalışıyor. TIA portalım simülatörle online durumda olması gerekmiyor ama ben aldım buradaki değişimleri de gözlemlemek için. Aynı zamanda Factory.io'ya geçelim. Şimdi bunu da çalıştıralım. Evet, sistem hazır. Üçü de birbirine şu an bağlı. Eğer buradaki butona basarsam konveyörümün hareket haline geçmesi lazım. Elimi çekersem de durması lazım. Bakalım gerçekten olacak mı istediğimiz. El işaret çıktı, basıyorum. Basamadım galiba. Biraz yaklaşayım. Evet. Acaba connect yapmadık mı bakalım. Şuradan driver'a unuttuk mu? Evet. Connect, yani bağlamamışız. Online duruma geçtik dedik ama geçmemişiz. Şu son değişikliği yaptıktan sonra connect diyelim. Eğer bağlantıyı kurmazsak simülatörle Factory.io arasında tabii ki işlemeyecektir. Biz bağladığımızı düşünerek öyle konuştuk ama
değilmiş. Şu an disconnect çıktığına göre zaten bağlandığı anlamına geliyor. Bakın işaret de yeşile döndü. Şu an hazırız. Bir daha deniyorum. Şunu kapatalım. Daha iyi görelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, şuradan şöyle birazcık yanaşalım. Sizin görüş açınızı daha iyi hale getirmeye çalışayım. Evet. Butona basıyorum. Evet, çalıştırmadık tabii ki simülatörümüzü. Evet. Bakınız konveyör harekete geçti. Paletlerimiz ilerliyor kutularla birlikte. Sonda kaza yaşanacaktır. Paletlerimiz çakışacaktır. Onu da önüne geçeceğiz. Elimi çektiğim anda duruyor. Basarsam bakın çalışıyor. O zaman programım başarılı. Sistem başarılı. Her şey yolunda. Ama bir şey daha göstereyim size şöyle. Daha iyi anlamanızı sağlayacak. Şu hale getireyim. Şunu küçülteyim biraz. Yapabilirsek. Dediğim gibi çok ağır cevap veriyor makinem. Şu anda video yüklemesi de yapıyor çünkü şeye. Şöyle şuraya alabilir miyiz? Nereye alayım acaba? Cevap vermemeye başladı. Videomuzu bitirene kadar en azından. Evet, oluyor. Bir daha deneyeyim şöyle. Şuraları küçülteyim. Şunu alayım, buna gerek yok. Evet. Tamam, şu an güzel. Şunu da şöyle açalım. Alanımızı genişletelim. Biraz daha şöyle yer kazanayım. Burada göstermek istediğim bir şey var size. Geç cevap ver. Evet. Şimdi şurası TIA Portal. Bakın monitoring 10'u açmıştım. Daha önce bunu mouse'umla açıp kapatıyordum. Oysa burada şimdi butona bastığımda kontağın kapandığını göreceğiz. Motorun enerjilendiğini göreceğiz. Dikkat ediyoruz. Evet, göremiyorsunuz çünkü arka planda gidiyor. Bakın şunu nasıl görebiliriz? Şunu da küçültmem gerekiyor o zaman. Şöyle yapayım. Size daha iyi anlaşılır olur o zaman. Evet, şu an oldu. Evet, basıyorum. Bakınız enerjilendi. Şurası motorum. Elimi çektiğim an butondan bakın enerjisi kesiliyor. Enerjilendiriyorum. Enerjisi kesiliyor. Evet, bu ilk programımda en basit, en temel program. Ama bazı şeylerin anlaşılması için böyle basitten başlamak gerekiyor. Şimdi bir sonraki videomuzda artık aşama aşama programlarımızı geliştireceğiz. PLC programlamayı öğreneceğiz. Okuldaki derslerimizle de eşgüdüm içerisinde gitmeye çalışacağız. Okuldaki uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimiz buradan eksikliklerini tamamlama imkanı bulacaklardır. Onlar dışındaki belki de konuya ilgi duyan arkadaşlarımız da buradan izleyerek mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.